Sertleşme problemi yaşayan birçok erkekte aslında altta çok ciddi bir fiziksel hastalık yokken yaşanmış birkaç kötü deneyimden sonra zihin öyle bir kilitleniyor ki her seferinde aynı sorun tekrar etmeye başlıyor. Yani bazen vücut değil zihin fren yapıyor. Bugün sertleşme probleminin psikolojik ve ilişki boyutunu, performans kaygısını nasıl kısır döngüye dönüştüğünü konuşacağız. Merhaba, ben Eczacı Mehmet Kaban. Bu videoda sertleşme problemini sadece damarlar, hormonlar ve ilaçlar üzerinden değil, işin zihinsel ve duygusal tarafıyla birlikte ele almak istiyorum. Çünkü eczanede de çok sık görüyorum. Tahliller fena değil. Damar durumu ama kişi her seferinde ya olmazsa korkusu öyle bir kaygı yaşıyor ki sonuç yine aynı yere çıkıyor. Şimdi performans kaygısı dediğimiz şeyi çok basit bir şekilde anlatalım. Diyelim ki bir veya iki kez stres, yorgunluk, alkol, ortam, gerginlik gibi nedenlerle sertleşmede sorun yaşadın. Tek başına dünyanın sonu değil. Ancak çoğu erkekte bu olaydan sonra zihin şöyle çalışmaya başlıyor. Ya yine olmazsa, ya rezil olursam, ya yine başarısız olursam. İşte bu düşünce bir sonraki birliktelikte daha başlamadan devreye giriyor. Bu kaygı ne yapıyor? Vücutta stres hormonlarını, özellikle de adrenalin düzeyini arttırıyor. Adrenalin vücudu savaş ya da kaç moduna geçiriyor. Kalp atışı hızlanıyor, nefes yüzeyselleşiyor, kaslar geriliyor. Vücut bu moddayken öncelik hayatta kalma hissi olduğu için cinsel fonksiyonlar arka plana atlıyor. Yani beden diyor ki şu an tehlike var, üreme zamanı değil. Sonuç sertleşme daha zorlaşıyor. Birkaç kez bu döngü tekrarlanınca kişi kendisi hakkında olumsuz bir etiket oluşturmaya başlıyor. Ben yapamıyorum, bende kesin bir sorun var, ben yetersizim. Bu cümleler hem özgüveni hem de ilişkiyi zedeliyor. Oysa ilk başta belki çok basit, geçici, hatta o günkü yorgunluğa bağlı bir durumken olay büyüyor, koca bir psikolojik duvara dönüşüyor. Bu noktada sadece hislerin değil, partnerinle olan iletişimin de devreye giriyor. Birçok çift bu konuda doğru düzgün konuşamıyor. Erkek susuyor, içine atıyor, ters davranmaya başlıyor. Kadın kendini suçlamaya başlıyor. Artık beni çekici bulmuyor mu? Bende mi sorun var diye düşünüyor. Yani kimseye açıkça bir şey söylemiyor ama herkes kendi kafasında olumsuz senaryolar yazıyor. Bu da ilişki içindeki stresi daha da arttırıyor. Burada altını çizmek istediğim nokta şu: sertleşme problemi yaşamak seni değersiz, yetersiz ya da eksik bir erkek yapmaz. Bu insan bedeninin ve zihninin çok doğal bir süreci. Yorgunken, stresliyken, yoğun baskı altındayken olabiliyor. Önemli olan bunu görmezden gelmek ya da utançla saklamak yerine çözüm odaklı bir bakışta ele al. İlişkiyi bir taraf yapıyor, bir taraf izliyor gibi değil, beraber çözmemiz gereken bir durum gibi görmek lazım. Bu durumu tamamen kendi başına çözmek zorunda değilsin tabii ki. Üroloji muayenesi yapıp ciddi bir problem olmadığı görüldüyse psikiyatri veya psikolog desteği almak çok işe yarayabilir. Bazı durumlarda kısa süreli ilaç tedavileri ve terapilerle bu performans kaygısı, kısır döngüsü kırılabiliyor. Birçok erkek için bu süreç hem cinsel hayatı hem de genel ruh halini ciddi anlamda iyileştiriyor. Üçüncü nokta, pornografi ve sosyal medya kaynaklı gerçekçi olmayan beklentiler. Özellikle genç erkeklerce saatlerce süren, hiç bitmeyen, hep maksimum performans gösterilen sahneleri izleyip sonra da kendi hayatını bununla kıyasladığında ben çok yetersizim hissi ortaya çıkabiliyor. Oysa ki oradaki görüntüler, sahneler kurgu. Çoğu zaman ilaç destekli, kes yapıştır montajlarla oluşturulduğu unutmamak gerekiyor. Kendi bedenini, kendi ilişkini bu yapay standartlarla kıyasladığında beyin yine kaygı moduna geçiyor. Bir diğer önemli konu da ilk denemede her şey mükemmel olmalı beklentisi. Bu sadece cinsellikte değil, hayatın hiçbir alanında gerçekçi değil.